Dünya dışı bir keşif ekibi dünyayı inceleyecek olsa hakkımızda ne düşünürlerdi? Kimiz biz? Tür olarak temelden değişme kabiliyetine sahip miyiz? Yoksa DNA'mızda kaderimizi belirleyecek bir şey mi var? Unutulmuş ataların ölü elleri bizi kontrolümüz dışında bir yöne mi itiyor? Çocuklarımızı bize zulmeden ve türümüze musallat olan şeytanlardan kurtarabilir miyiz? Kendi geleceğimiz bize emanet edilebilir mi? Antik Pers medeniyetinden, hatta muhtemelen daha da öncesinden beri insan doğasında yok oluşumuzun tohumlarını içeren bir şey olup olmadığını merak ediyoruz. Kozmos. Yeni dünyalar. Dünyada türümüz için kutsal yerler varsa eğer, burası kesinlikle onlardan biri olmalıdır. Ateşin insan ihtiyaçları için ehlileştirildiği bildiğimiz en eski yer. 1 milyon yıldan uzun zaman önce burada, Güney Afrika'da, günümüzde Wonderwork mağarası olarak bilinen yerde atalarımız toplandı ve insan kültürünün ilk ocağını yaktı. Bugün dünyada yaşayan her insan Homo sapiens türünün, yani akıllı olanların bir üyesidir. Bu akşam buradaki atalarımızsa Homo erectus, yani ayağa kalkanlar. Henüz bize dönüşmediler ama onları içimizde taşıyoruz. Onlar hakkında çok şey bilmiyoruz. Yaşlanınca veya hastalanınca birbirlerine baktıklarını biliyoruz. Alet yapmada becerikli olduklarını biliyoruz. Yemeğimizi pişirmeye, birbirimize hikayeler anlatmaya ve akrabalarımızla ortak öğrenilmiş bir kimlik oluşturmaya, bunun gibi ateşlerin etrafında başladık. Yaşam ve insanlar sadece yüzlerce veya binlerce yıl önce evrilmiş olsaydı, geçmişimize ve nasıl bu hale geldiğimize dair önemli şeylerin çoğunu bilebilirdik. Ama aslında bizim türümüz yüz binlerce yıllık. Homo erectus 2 milyon yıllık. Primatlar 10 milyonlarca yıllık. Memeliler 200 milyon yıllık. Yaşamsa yaklaşık 4 milyar yıllık. Atalarımızın birkaçı dışında hepsi bizim için tamamen bilinmez. İnsanlığımızın sağlam kalan tek delilleri olan kül ve hayvan kemiği parçalarını bulmak için toprağa didikliyoruz. Kafamızda bir gelecekle yaşamaya, kim olduğumuzun ve inandığımız şeylerin detaylı bir kaydını bilinçli şekilde bırakmaya sadece 5000 yıl kadar önce başladık. Yine de Homo erectus'tan Antik Pers İmparatorluğu'nun görkemine kadar bir şey sabit kaldı. Ateşe olan ilgimiz. Buradaki Persepolis'te de durum böyleydi. Pers İmparatorluğu'nun yeryüzündeki tek süper güç olduğu M.Ö. 6. yüzyılda Pers imparatorları tarafından yaptırılan muhteşem bir kompleks. Bu büyük krallar
zamanındaki kökenini bilmediğimiz Ahura Mazda adında bir tanrıya tapınıyordu. Onun peygamberi Zerdüşt'tü. Her Zerdüştçü tapınağı ateşe adanmıştı. Zerdüştçülük ibadetinde merkezi rol oynuyordu. Hem tanrılarının saflığını hem de aydınlanmış zihnin ışığını simgeliyordu. Sonsuz bir ateşle asırlar boyu ilgilenmek, Zerdüştçülerin çok az sayıdaki törensel yükümlülüğünden biriydi. İbadetlerinin odak noktası olarak insanın ilk gerçek başarısı olan ateşin ehlileştirilmesini seçmişlerdi. Tanrı Ahura Mazda çok şey istemiyordu. Ritüel kurbanlarınızı, paranızı istemiyordu. İnsanlardan tek istediği iyi düşünceler, iyi sözcükler ve iyi davranışlardı. Ama nedense çoğu insan bu basit talepleri yerine getiremiyordu. Genellikle fena şeyler düşünüp kötü şeyler söylüyorlardı ve bazıları kötü suçlar işliyordu. Neden? Hepsinin sebebi Ahura Mazda'nın taban tabana zıddı olan Ehrimen'di. Şeytanın doğduğu yer burası. Kısa boynuzlarından toynaklarına. Zerdüştçülük, Yunanistan'dan Hindistan'a kadar 1000 yıl boyunca baskın din oldu. Ardından gelen dinler üstünde o kadar etkili olmalarına da şaşmamalı. Zerdüştçülere göre dünyadaki tüm kötülük, insanların işlediği suçların yanı sıra, doğal afet ve hastalık felaketleri, Ehrimen'in bitmek bilmeyen fesatlığının sonucuydu. Tanrıları Ahura Mazda, şeytanı yenmesine yardım etmeleri için insanlara başvurmuştu. Her insan, eylemleri aracılığıyla evrenin bütün geleceğinin terazisini iyilik veya kötülüğe doğru eğebilirdi. Kötülüğün çirkin başını yükselttiği bu bilim öncesi dünyada, bunu anlamak için şeytan çarpmasından daha iyi bir yol mu vardı? İyi ile kötünün, bir tanrı ile şeytanın mücadelesinin hikayesi değil bu. Aslında sadece bir yırtıcıyla avının hikayesi. Bu durumda yırtıcı mikroskobik ve kurbanının içinde kuluçkada. Hastalıklı mikroplar korkunç yırtıcılar olabilir. Sadece saldırıp nihayetinde öldürmekle kalmazlar, konaklarını ele de geçirirler. Mikroorganizmalarını başka konaklara yaymak için onların davranışlarını değiştirirler. O zavallı şanssız köpeğin kan akışındayız. Hiçbir suçu yokken sadece kuduz bir yarasayla tesadüfen karşılaştığı için şimdi kendini bir zombi korku hikayesinin ana karakteri olarak buldu. Bu mermiler kuduz virüsü. Bu uysal, insan seven köpeğin kan dolaşımına enjekte edildikten sonra, köpeğin beynine doğruca öfke kontrol düğmelerinin bulunduğu limbik sisteme gidiyorlar. Kuduz virüsü, sinir hücrelerine saldırarak zavallı hayvanı kimseye sadakati ve sevgisi olmayan, yağmacı, yaygaracı, hırçın bir yırtıcıya dönüştürüyor. Kuduz hayvanlar korkusuz olabilir. Limbik sistem fethedilince, kuduz virüslerinin başka bir müfrezesi, köpeğin boğazındaki salya üretim mekanizmasına gönderiliyor. Görevleri, yutma sinirlerini felç ederken, onu aşırı çalışmaya itmek. Bu da enfeksiyonlu salyanın köpekten ayrılıp bir sonraki hedefi istila etme şansını maksimuma çıkarıyor. Peki bir virüsün bu derece taktiksel koordinasyon içinde çalışması nasıl mümkün olur? Bir virüs başka bir canlının beyninin hangi kısmının öfke merkezi olduğunu nasıl bilebilir? Biz bile bunu yakın zamana kadar çözememiştik. Bu doğal seçilimle evrimin gücüdür. Yeterli zaman verilirse, rastgele bir mutasyon, örneğin bir virüsün kurbanının boğazını felç etme kabiliyeti gibi ne kadar özel olursa olsun kalıcı hale gelir. Virüsün hayatta kalma şansını artırıyorsa aktarılır.
Her nesilde ihtiyaç duyduğu tek şey, hastalığı taşıyarak o hapis alevi canlı tutacak bir kurbandır. Ailenin koruyucusundan vahşi, gözü dönmüş şeytana olan dönüşüm tamamlandı. Köpek öfkeli ama sebebine dair hiçbir fikri yok. İçindeki virüslerin çaresiz bir piyonu olarak saldırma dürtüsüne karşı koyamıyor. Saldırı başarılı olursa, köpeğin salyasındaki virüsler bir yara veya kesik aracılığıyla kurbanın kan dolaşımına girecek. Sonra bu yeni kurbanı ele geçirmeye koyulacaklar. Kuduz virüsü müthiş bir manipülasyoncu. Kurbanlarını ve onları nasıl kontrol edeceğini biliyor. Saldırılarını koordine ederek savunmaları atlatıyor, sızıyor, kuşatıyor, avının içinde bir darbe gerçekleştiriyor ve en nazik olanlarımızı şiddete en meyilli olanlara dönüştürüyor. Görülmeyen kuvvetlerin insafına kalmışız. Virüslerin, mikropların, hormonların, kendi DNA'mızın. Programlamanın bitip özgür iradenin başladığı yer neresi? Bir yerde başlıyorsa tabii. Bal arılarının özgür iradesi var mıdır? Bir bal arısı ölünce özel bir kimyasal salgılar. Onu kovandan çıkarmaları için arı arkadaşlarına işaret veren karakteristik bir kokusu olan bir ölüm feromonudur bu. Bu ölüm feromonu oleik asittir. Son derece sağlıklı bir arıya bir damla oleik asit değdirilirse ne olur? Ne kadar zinde olursa olsun, bir haber tabut taşıyıcılar tarafından çırpınıp çığlık ata ata kovandan dışarı taşınır. Arılar kovanın içinde çürüyen cesetlerden gelecek enfeksiyon tehlikesini anlıyor mu? Ölüm ve oleik asit arasındaki bağlantının farkındalar mı? Ölümün ne olduğuna dair bir fikirleri var mı? Bizim var mı? On milyonlarca yıllık kolektif arı deneyiminde bir arının oleik asit salgılamasının ölmesinden başka bir yolu hiç olmadı. O yüzden arılara göre burada bir belirsizlik yok. Oleik asit kokusu daima ölü bir arı demek. Evrimin o konuda daha büyük bir nüans algısı geliştirmesi için hiçbir sebep olmadı. Bu durumu değerlendirmek için karmaşık, düşünmeyi içeren bir mekanizmaya gerek yok. Arıların algıları, arıların ihtiyaçları için yeterli. Benzer bir şey güveler için de geçerli. Bu zavallı arkadaşın sorunun ne olduğuna dair hiçbir fikri yok. Güveler 190 milyon yıldır var. Şeffaf camdan pencerelerse sadece 1000 yıldır. Güvenin beyninde ona bir şeye çarpıp duruyorsan onu görmesen bile etrafından uçmaya çalışmayı denemelisin diyen bir ses olmamasına şaşmamak gerek. Doğanın zaman ölçeğinde çok yakın zamana kadar öyle bir iç sesi olmayan güveler için hiçbir handikap yoktu. Güveler camdan pencerelerin olmadığı bir dünyada evrildi. Peki sözde daha üst hayvanlarda bariz bir merkezi yönetimsel kontrol tarafından denetlenmeyen, benzer çok basit davranışsal programlar bulduğumuzda ne sonuca varmalıyız? Bir kaz yumurtası yuvadan dışarı yuvarlandığında, haftalardır yumurtaların üstünde kuluçkaya yatan anne kaz, yuvarlanıp gideni geri getirmenin önemini anlar mı? Birinin eksik olduğunu fark edebilir mi? Aslında yuvanın yakınına yerleştirilen her şeyi geri getirir. Masa tenisi topları ve bira şişeleri de dahil. Kaz genleri için bu davranışın değeri ortada. Bir şeyleri anlıyor ama bizim standartlarımıza göre çok şeyi değil. Bir böceğin duyguları, bilinci var mıdır? Yoksa sadece organik maddeden oluşan incecik bir robot mudur? Nihayetinde hepsi DNA talimatlarına göre üretilmiş sensörler, aktüatörler, programlar ve alt rutinlerle dolu karbon tabanlı bir otomat mıdır?
Böceklerin hatta kazların zihinsiz makineler olduğu önermesini kabul etmeye istekli olabiliriz. Peki ya biz? Diğer hayvanlar düşünüyorsa ne düşünüyorlar? İletişim kurabilseydik bize ne söylerlerdi? Onları dikkatli incelediğimizde anlık karar verme delilleri bulmuyor muyuz? Dünyadaki tüm canlıların genetik akrabalığını düşündüğümüzde, insanların ölümsüz ruhları varken diğer hiçbir hayvanın olmaması mantıklı mı? Doğada kazın yumurtayı geri getirme programı yeterlidir ama kaz yavruları yumurtadan çıkınca, özellikle de yuvadan ayrılmaya hazır olmalarından hemen önce, anne onların seslerinin, görünüşlerinin ve kokularının nüanslarına iyice alışmış olur. Yavrularını öğrenmiştir. Artık kendininkileri çok iyi tanır ve onları bir yabancı nesneyle, hatta bir insan gözlemciye ne kadar benzer görünseler de başka bir kazın yavrularıyla karıştırmaz. Böcek dostumuzu tekrar düşünün. Görüp, yürüyüp, koşup, koklayıp, tadıp, uçup, çiftleşip, yiyip, dışkılayıp yumurtlayabiliyor. Sadece 1 miligramlık kütleye sahip bir beynin içerdiği bu işlevleri başarmak için iç programlara ve programları yerine getirmeye atanmış özel organlara sahip. Ama hepsi bu mu? Yetkili biri var mı? İçeride biri var mı? Tüm bu işlevleri kontrol eden biri var mı? Ayrıca biri derken kastımız ne? Yoksa böcek sadece işlevlerinin toplamından mı ibaret? Bir yönetici otorite, bir böcek ruhu yok mu? Bir kaçak yolcu. Yerimi nasıl tespit ettiğini görüyor musunuz? Karşısındaki bu dev, heybetli 3 boyutlu canavarı algılamaya çalışıyor. Siz rulo yapılmış bir gazeteyi kaldırana dek sinek endişesiz şekilde yürür. O zaman hızla uçup gider. Bu davranışın sineğin nöronlarına işlediğini biliyoruz. Bir kara sineğin bilinci hakkında soru sorarsanız bazı bilim insanları tedirgin olur. İçeride, minik beyninin içinde hiç seçim yapma algısı yok mu? Kendi varlığına dair farkındalık yok mu? 1 miligram bile öz bilinç yok mu? Geleceğe dair hiç umut belirtisi yok mu? Bir günlük iyi bir çalışmaya dair biraz bile memnuniyet yok mu? Beyninin kütlesi bizimkinin milyonda biri ise, onu duygu ve düşüncelerimizin milyonda birinden mahrum mu bırakmalıyız? Ve böyle meseleleri dikkatle tarttıktan sonra hala sadece bir robot olduğunda ısrar ediyorsak, bu yargının bizim için de geçerli olmadığından ne kadar emin olabiliriz? Belirgin şekilde insani olan nedir? Sadece bize özgü bir şey var mı? Hayali dünya dışı gözlemcimiz, bizi dünyada yaşayan diğer tüm canlılardan ayıran bir davranışımız olduğunu düşünür müydü? Tarih boyunca her kültürden hepimizin veya neredeyse hepimizin yaptığı ve hala yapmakta olduğu bir şey, başka hiçbir hayvanın yapmadığı bir şey. Platon, insanın ne olduğunu tanımlayan ilk yorumculardan biriydi. İnsan, tüysüz bir iki ayaklıdır diye beyan etti. Platon'un tanımının haberi filozof Diyojen'e ulaşınca, Platon'un akademisine yolunmuş bir tavuk götürdü ve toplanmış düşünürlerden Platon'un insanını selamlamalarını istedi. Bu konuda Platon'un öğrencisi Aristoteles de bir deneme yaptı. İnsan sosyal bir hayvandır. İnsan politik bir hayvandır dedi. Ama karıncalar, arılar ve termitler bizimkinden çok daha organize ve çok daha istikrarlı sosyal yapılara sahip. 16. yüzyıl Fransız filozofu Michel de Montaigne,
Konu sadakate gelince dünyada insan kadar hain hayvan yoktur diye yazdı. Ama o hiçbir ateş böceğiyle sevgili olmadı. Hani ateş böcekleri bir dişiyi çekmek için yanıp söner ya. Bazı erkekler kendi yanıp sönmelerini ekleyerek ateş böceği arkadaşlarının çağrılarını sabote eder. Bu tıpkı bir dostunuzun kız arkadaşına romantik mesajını hackleyip onu bir hakarete dönüştürmek gibidir. Dişinin hevesi kaçar ve sabotajcı artık onunla kendi şansını deneyebilir. Ne kadar ayıp. 18. yüzyıl İskoç filozofu Adam Smith, serbest girişim kapitalizmine dair klasik savunmasında takas, yani bir şeyi başka bir şeyle değiştirme eğiliminin başka hiçbir hayvan türünde bulunmadığını yazdı. Bu doğru mu? Şempanzeler ticarete düşkündür. Ve bu fikri gayet iyi anlarlar. İlişkiye karşılık yiyecek, ilişkiye karşılık sırt sıvazlama, ilişkiye karşılık lidere ihanet, ilişkiye karşılık bebeğimin canını bağışla. İlişkiye karşılık neredeyse her şey. Tamam ama sanat icra eden tek tür biziz değil mi? Gel gör ki bu sanat eseri bir çardak kuşu tarafından yapıldı. Bu da öyle. Ve bu da. Yavrusuna ergenliği boyunca ve yetişkinliğe kadar ebeveynlik yapan tek tür biziz. Yine yanlış. Filler de en az bizim kadar uzun süre ebeveynlik yapar. Tamam, başka hayvanları köle edip sömüren, onları esaret altında tutan tek tür biziz. Afrika savanasındaki bu zavallı hamam böceğine söyleyin onu. Bir zümrüt yaban arısı ona ilaç verip onu bodrumunda köle etmek için takip ediyor. Yaban arısı hamam böceğinin kaçma iradesini yok eden bir zehir enjekte ediyor. Işıkları açınca kaçamayacak bir hamam böceği bu. Şimdi yaban arısı hamam böceğini inine sürüklüyor. Hamam böceğinin vücuduna tek bir yumurta bırakıyor. Sonra da girişi taşlar ve odun parçalarıyla kapatıyor. Amaç, hamam böceğini mümkün olduğunca uzun süre hayatta tutmak. Organları taze kalsın diye. Yaban arısı yavrusu hamam böceğinin vücudunda doğup onunla beslenecek. Tamamen yetişkin olunca hamam böceğinin mezarından tünel kazarak çıkacak. Tamam, peki ya alet kullanımı, teknoloji? Öpüşmek?
Nihayetinde türümüzün tek gerçek farkı, kendimizi nörotik şekilde özel hissetme ihtiyacımız olabilir mi? Burayı hatırlıyor musunuz? Hayat ağacındaki kırık dallar için bir anıt. Çoğunlukla biz buraya gelmeden çok önce meydana gelmiş, çevre felaketlerinin ve rekabetin zayiatıyla dolu. Ama bizlerin inşa ettiği bir koridor da var. Buranın ötesinde, yok olmasına bizim neden olduğumuz bütün türler yer alıyor. Doğanın geri kalanından ayrı olduğumuza dair yaygın sanrımızla bunun bir bağlantısı olabilir mi? Onları isteğimizle boyun eğdireceksek, bizim için çalıştıracaksak, yiyeceksek, üstlerinde deney yapacaksak, rahatsız edici bir vicdan azabı veya pişmanlık duymadan onları tamamen yok edeceksek, insanlarla hayvanlar arasında keskin bir ayrım yapılması elzemdir. Ama bu tasasızlığın sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya başladığımızı hepimiz biliyoruz. Bizler kaderi hiçbir kaçış imkanı olmadan DNA'sına yazılmış otomatlar, robotlar mıyız? DNA kader midir? Ve öyleyse destansı kahramanlık ve azizlik hikayeleri yazma gücü var mıdır? Tamam, üzerine tartışabilmek adına şu an için sadece genetik mirasımızın toplamından ibaret olduğumuzu varsayalım. Bu aslında o kadar da kötü değil. DNA'mızda bütün efsanevi destanlarda yazan her şey kadar kahramanca olan bölümler var. Anne, sürüyü uyarmak ve onlara zaman kazandırmak için zıplayarak kendi canını bilerek tehlikeye atıyor. Yavrusu ve sürünün geri kalanı kaçabilsin diye. Kahramanlık bu değilse nedir? Ama bu cesaret gösterisi Thompson Ceylanı'nın programlamasına kodlanmıştır. Bu onu daha az cesur mu kılar? Akrabasını kurtarmak için yem olma riskini göze alıyor. İşin anahtarı da bu. Akraba seçilimi, yaşamın alemlerinde hatta bizde bile olan o kendini feda etme dürtüsüdür. Şüpheniz mi var? O zaman benimle şu düşünce deneyini yapın. Çocuklarınızın aç, evsiz veya ağır hasta olduğunu bile bile gece güzel bir uyku çekmeye çalıştığınızı hayal edin. Bunu düşünmek neredeyse hepimiz için imkansızdır ama kolayca önlenebilecek açlık, ihmal veya hastalıklardan her gün 16.000 çocuk ölüyor.
Biz deliksiz uyuyup bu programı izlerken çocuklar ölmeye devam ediyor. Çok uzaktalar. Bizimle doğrudan akraba değiller. Akraba seçiliminin gerçekliğine inanmadığınızı bir de şimdi söyleyin. Bizim DNA'mızı taşıyanları korumak için ölürüz. Taşımayanların acısına sırt çeviririz. Akraba seçilimi bir kardeşimizi kurtarmak için ölmemizi teşvik edebilir. Ama bu aynı zamanda demagogların ve üstünlük yanlılarının onlara karşı biz diyenlerin istismar ettiği bir dürtüdür. Bir düşünce deneyi daha. Yeni keşfedilmiş bir gezegene ilk kez yaklaştığınızı hayal edin. Bu dünyanın hayret verici çeşitlilikte yaşam formlarını desteklediğini ortaya çıkarmak için çeşitli teknikler kullanmışsınızdır. Temas kurmak isterseniz ama bir akrebin, kobranın veya büyük beyaz köpek balığının onlardaki versiyonuyla değil. Empati ve zeka ile nazikçe karşılık verme ihtimali en yüksek olan yaşam formunu bulmak istersiniz. Bu makak maymunları belki de yeryüzündeki en şefkatli türün üyeleri. 1960'larda yapılan bir dizi korkunç deneyle gösterildi bu. 15 makak sadece bir zinciri çekip akraba olmadıkları bir makağa elektrik şoku verirse besleniyordu. Ve onların ıstırabı tek taraflı bir aynadan açıkça görülebiliyordu. Başka bir makağa şok vermeyi reddederlerse aç kalıyorlardı. Sistemi öğrendikten sonra maymunlar zinciri çekmeyi sıklıkla reddetti. Deneylerden birinde zinciri sadece küçük bir kısmı çekti. 2/3'ünden fazlasıysa aç kalmayı yeğledi. Bir makak, türdeşlerini incitmektense neredeyse 2 hafta aç kaldı. Beni gerçekten etkileyen kısım şu. Önceki deneylerde şok verilen makaklar zinciri çekmeye daha da isteksizdi. Makakların bağıl sosyal statüsünün veya cinsiyetinin başkalarını incitmeye dair isteksizliğinde çok az etkisi vardı. Bu deneyler, insan dışı canlılarda başkalarını, hatta yakın akrabaları olmayanları bile kurtarmak için fedakarlık yapmaya dair azizlik düzeyinde bir meyil görmemizi sağlıyor. Kuduz virüsünün kalpsiz bencilliği ve makakların aşkın empatisi, bizim de bizzat içinde bulunduğumuz bir sürecin aşırı uçları. İnsanın çocuk doğurmasını acı verici bir deneyime dönüştüren şey, atalarımızın nesilleri boyunca giderek daha büyük beyinlerle evrilmesiydi. Devam et. Çok güzel. Yanındayım canım. Dokunma, Devam et. Nefes. en azından memelilerde genellikle beynin daha alt, daha eski kısımları tarafından kontrol edilir. Düşünmekse daha üst, daha yakın zamanda evrilmiş dış katmanlar tarafından. Basit bir düşünme kabiliyeti, daha önceden var olan programlanmış davranışların üzerine yerleştirilmiş. Nefes. Çok güzel. Okul bahçesine, evliliğe, oy sandıklarına, linç kalabalığına ve muharebe alanına yanımızda götürdüğümüz evrim yükü bu. Peki, bu bize geleceğimiz hakkında ne söylüyor? Çocuklarımız için kaçışın olmadığı bir sıkıcı tekrarlar dizisinden mi ibaret olacak? Bana umut veren bir hikaye biliyorum. Değişebileceğimiz anlamına gelen bir yaşam destanı. Zamanda bu kadar uzaktan ne kadarının doğru olduğunu bilmek zor. 2000 yıl kadar önce meydana geldi. Bizim için uzun bir süre ama kozmik takvimde sadece yaklaşık 5 saniye önce. Kozmik takvim zamanın tamamını tek bir yıla sıkıştırır. Evrende hala çok genç, hala çok yeni olduğumuzu idrak etmenin daha iyi bir yolunu bilmiyorum. Büyük patlama 1 Ocak'ta oldu. Kozmik yılımızda 31 Aralık gece yarısı da tam şu an. Kozmik evrimin tamamı neredeyse 14 milyar yıl tek bir dünya yılına sıkıştırıldı. Kozmik takvimde sadece 5 saniye önce, ki bu yaklaşık 2200 yılı temsil ediyor, dünyanın büyük kısmı mutlak hükümdarların elindeydi. Orduları gezegeni kasıp kavuruyordu. Nereye gitseler işkence, tecavüz, cinayet ve
toplu köleleştirme götürüyorlardı. Ama Makedonya adında kuytu geri kalmış bir yerden genç bir adam çıktı ve 10 yıldan kısa sürede Adriyatik'ten Hindistan'daki Indus Nehri'nin ötesine uzanan bir imparatorluk kurdu. Büyük İskender o süreçte amansız Pers ordusunu ezip geçti. Yaklaşık olarak aynı zamanda Kral Chandragupta, Kuzey Hindistan'ın tamamını fethetti. Ölümünden sonra tahta oğlu Bindusara geçti. Bindusara'nın ölümü yaklaştığında imparatorluğunu sevdiği bir varise bırakmaya niyetliydi. Efsaneye göre Bindusara'nın reddettiği başka bir oğlu iktidar hırsından ötürü o kadar gaddarmış ki 99 üvey erkek kardeşinin hepsini katletmiş. Nefret edilen oğul sadece bir imparatorun giymeye yetkili olduğu kıyafetleri giymiş halde ölüm döşeğindeki babasının karşısında durup aşağılayıcı bir şekilde "Halefin artık benim" demiş. Bu Asoka'ydı ve daha yeni başlıyordu. Milattan önce 2. yüzyılda Hint İmparatoru Asoka, sadizm ve zulümde yeni uç noktalarıyla ünlü bir dehşet hükümdarlığı başlattı. Asoka'nın bakanları, sarayının etrafındaki bütün meyve ağaçlarını kesme emrine direnince Asoka şöyle dedi: "Tamam, onun yerine kellelerinizi keseriz." Şeytaniliği sınır tanımıyordu. Asoka, şüphelenmeyen kurbanları için görkemli bir saray yaptırdı. Kurbanlar, sarayın derinlerinde ölmenin en acı verici 5 yolunu uygulamak üzere tasarlanmış işkence odaları olduğunu öğrendiğinde artık çok geç oluyordu. Orası Asoka'nın cehennemi olarak bilinir oldu. Fakat Asoka'nın en büyük gaddarlığı bu değildi. Şimdi de dedesinin başlattığı Hindistan fethini tamamlamak için yola çıktı. Güneydeki Kalinga ulusu böyle bir manyakla barış yapılamayacağını biliyordu. Asoka'nın ordusu şehri kuşatırken topraklarını mertçe savundular. Artık dayanamaz hale geldiklerinde Asoka öldürmek üzere birliklerini gönderdi. Asoka zaferine göz gezdirirken bir adam ona yaklaşmaya cüret etti. Yüce Kral, o kadar güçlüsünüz ki istediğinizde yüz binlerce canı alabiliyorsunuz. Bana gerçekten ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin ve bu ölü çocuğa canını geri verin. Suçları konusunda Asoka ile yüzleşmeye cüret eden bu korkusuz dilenci kimdi? Kimliğini bilmiyoruz ama o zamanlardan 200 yıl önce yaşamış, az tanınan bir filozof olan Buda'nın müridi olduğunu biliyoruz. Buda, şiddetsizlik, farkındalık ve şefkat öğütlüyordu. Takipçileri dünyayı dolaşıp Buda'nın öğretilerini kendi suretlerinde yaymak için zenginlikten feragat ediyordu. Bu keşiş onlardan biriydi ve cesareti ve bilgeliğiyle kalpsiz bir adamın içindeki kalbi buldu. Asoka bir daha aynı olmadı. En büyük suçunu işledi, bu yere sütunu dikti. Pek çoklarından biriydi. Üstünde Asoka'nın ilk fermanlarından biri yazıyordu. Herkes benim çocuklarımdır. Kendi çocuklarım için refah ve mutluluk arzularım. Ve bunu herkes için arzularım. Asoka, akraba seçilimi kanunlarını ihlal ediyor değildi.
sadece akrabalarının kim olduğuna dair tanımı herkesi kapsayacak şekilde genişlemişti. Hayvan kurbanı ayinlerini ve eğlence amaçlı avlanmayı yasakladı. Hindistan boyunca veteriner hastaneleri kurdu ve vatandaşlarına hayvanlara nazik olmalarını salık verdi. Asoka, kasaba ve köylere su götürülmesi için kuyular kazdırdı. Seyyahlar daima hoş karşılandıklarını hissetsin ve hayvanlar gölgenin lütfundan faydalansın diye Hindistan'ın yolları boyunca ağaçlar diktirip barınaklar yaptırdı. Asoka bir zamanlar onun adını duyunca titreyen küçük komşu ülkelerle barış antlaşmaları imzaladı. Hindistan'ı 30 yıl daha yönetti ve o zamanı okullar, üniversiteler, hastaneler, hatta düşkünler evi yaptırmak için kullandı. Kadınların eğitimini o başlattı ve keşiş unvanı almamaları için hiçbir sebep görmedi. Herkese ücretsiz sağlık hizmetini getirdi ve zamanın ilaçlarına herkesin erişebilmesini sağladı. Bütün dinlere eşit saygı gösterilmesini buyurdu. Haksız yere hapsedilen veya sert muamele görenlerin yeniden yargılanmasını emretti. Asoka'nın hükümdarlığının tapınakları ve saraylarıyla Hindistan boyunca diktiği sütunların çoğu, onun tanrı tanımazlığı olarak gördükleri şeyleri öfkelenen dindar fanatik nesiller tarafından yok edildi. Ama onların en iyi çabalarına rağmen Asoka'nın mirası yaşıyor. Budizm, dünyanın en etkili dini felsefelerinden biri haline geldi. Asoka'nın fermanları, İsa'nın doğumundan 200 yıl önce onun dili olan Aramice ile taşlara işlendi. Asoka, şefkat, merhamet, mahcubiyet ve barış sevgisi öğretsinler diye Orta Doğu'ya Budist elçiler gönderdi. Şunu duyuyor musunuz? Burası Asoka'nın Vandalların elinden sağlam kurtulan az sayıda tapınağından biri. Hindistan'daki Barabar tepelerinde bir mağara. Yankısıyla ünlü. Sesimin dalgaları, nesnelerin yüzeyleri tarafından tamamen soğurulup, geriye hiçbir şey kalmayana dek duvarlardan sekiyor. Fakat Asoka'nın hayali farklı. Onun yankısı zamanla giderek daha yüksek hale geliyor. Kimiz biz? Siz söyleyin.